Klişe vardır hani, derler ya işte bu Norveç'te, İsveç'te intihar olanlar olur. Aktarmalı gittim, Viyana'ya gittim, Viyana'dan buraya geldim falan. Gerçekten de çok zor oldu. Şimdi diyeceksiniz siz de korona zamanını mı buldun? Başka zaman yok muydu? Bekleseydin falan filan. Erkeklerde ve kadınlarda görüyorsun ama genelde böyle biraz daha buğday tenli oluyorlar. Onu fark ettim ben burada. Bu şekilde gördüğümüzde selam veriyoruz birbirimize. Yakın komşu oluyor zaten. İlla bir yerde denk geliyorsun, markette falan. Az kişi yaşıyor zaten. Merhaba arkadaşlar, ben Hürkan. Estonya'da yaşıyorum. 6 aydır buradayım. Pohjolar'da yaşıyorum. Raplain'e bağlı. Küçük bir yer. Köy de diyebiliriz aslında. Çok soğuk, aşırı soğuk. Hava şu anda hissedilen -11 olması lazım. Bu eldivenleri de aldık ama bu eldivenler de üstünde -20'ye kadar geçirmeleri. -20'nin de üstünü göreceğiz. Her neyse arkadaşlar, kısaca size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 23 yaşındayım. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Şu an buraya Avrupa Gönüllülük Hizmetiyle geldim. 6 aydır buradayım. Önümde 7 ay var daha. Normalde işte bir senen dolunca geri gidiyorsun. Bu şekilde oluyor burada. Sistem, geliyorsun, burada çalışıyorsun. Değişik sistemleri oluyor aslında burada. Şöyle anlatayım size. Atıyorum Almanya'ya gittiğinde ya da İtalya ya da İspanya ya da Çekya ya da İngiltere ya da Portekiz. Oralara gittiğinde herhangi farklı bir değişik İş de yapabiliyorsun. Buraya geldiğinde iş de yapabiliyorsun. Benim bir arkadaşım İngilizce öğretmenliği falan yapıyordu. Ya çok değişik işler var. Haftanın 5 günü çalışıyorum ben burada. Diğer 2 gün tatil. Her ay 2 gün izin veriyorlar. Bu gerçekten de güzel aslında. Yani izinlerini biriktirip sonra herhangi bir başka bir yere gidebiliyorsun. Çok güzel bir şey. İnsanlar geçiyor. İnsan değil aslında. Arabalar falan geçiyor da. Ben değişik bakıyorlar. Birazcık Estonya'dan bahsetmek istiyorum. Yaz dönemlerinde hava çok kötü olmuyor aslında. Çok da güzel de olmuyor. Çok ahım şahım bir sıcak olmuyor. Şöyle bir olay var bir de Estonya'da. Finlandiya'da nazaran Norveç, İsveç. Oralarda da genelde böyle olaylar var. Yaz dönemleri, şu an konuşurken zorlanıyorum gerçekten. Hava 11-12 civarı kararıyor. Kış dönemleri ise tam tersi oluyor. Hava şu an 3.30'da, 3'te falan kararıyor. Bu gerçekten kötü oluyor aslında. Ben hiç bu tarz bir iklimle daha önce karşılaşmamıştım. İstanbul'da hava kararınca, yani hava karardıktan, hava kaçta kararıyor? 7'de 8'de kararıyor. Hava karardıktan 2-3 saat sonra uyuyorsun falan. Ya burada 3.30'da falan kararıyor hava. Ve bayağı kararmayı size şöyle anlatayım. Zifiri karanlık, normal bildiğiniz gece karanlığı oluyor. Ve bu gerçekten de hani benim bünyem alışık değil buna. Ama şu an yine bir nebze alışık diyebiliriz. 6 ay olmuş sonuçta. Karanlığı görünce uykum geliyor benim. Doğal olarak. Vücut buna alışmış hep sürekli. Şimdi böyle olunca da çok kötü. Ya alıştım diyebilirim bu hava durumlarında. Birazcık bilirsiniz hepiniz, bir klişe vardır hani. Derler ya işte bu Norveç'te, İsveç'te intihar olur. Ya ben kesinlikle hak veriyorum ben buna. Ya bildiğiniz hani ilk aylarda ben hani depresyonu falan yaşadım. O tarz şeyler vardı. Çok kötüydü. Çok kötü geçiyordu. Karanlık. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yeni gelmişsin. Herhangi bir arkadaşın yok, bir şeyin yok. Çok kötü. Aşırı kötüydü. Ama bir yandan da güzel oluyor yaz dönemleri de. Yaz dönemleri de hava kararmıyor. Hava kararmak bilmiyor. Çok geç kararıyor. Çok erken aydınlanıyor. Güzel. Estonya böyle. Estonya'nın ikliminden bahsettim. Estonya böyle birazcık. Estonlar soğuk insanlar. Sıcak memleket, sıcak insanlar. Soğuk memleket, soğuk insanlar. O olay kesinlikle doğru. Estonlar çok soğuk insanlar. Pek fazla iletişimde olmayı, konuşmayı falan sevmezler. Gerçekten sevmezler. Korona olaylarından sonra burada korona vakası falan da öyle ahım şahım değildi son birkaç ay önce. Ama şimdi biraz yükseldi. Şu anda günlük ortalama 400-500 falan veriyor. Bu açıdan güzel. Popülasyon da belki bilmeyenleriniz vardır. Popülasyon 1.329.000 civarı. Benim yaşadığım yer, onun da hemen bilgisini vereyim. Benim yaşadığım yer 2500-3000 kişi yaşıyor burada. Ya köy gibi diyebilirim burası. Şu anda yaşayan tek Türk benim demek isterdim ama değilim. Gönüllü olarak yine ev arkadaşım var bir tane. Ama bir hafta sonra o gidecek. Ondan sonra tek Türk ben olacağım burada. Nerede kalmıştık, ne diyordum? Ben şey demiştim. Burada lokal yaşayan bir arkadaşıma. Korona vakaları niye burada artmıyor? Hani çok mu bilgilisiniz ya da çok mu önlem alıyorsunuz falan filan demiştim. O da bana şey demişti. Burada insanlar zaten konuşurlarken, sohbet muhabbet ederlerken hep böyle 1 metre 2 metre mesafe olur demişti insanlar arasında. Bu yüzden de zaten hani karantinadaymış gibi ya da belli bir virüs varmış gibi davranırlar, konuşurlar birbirlerine. Bu yüzden de korona vakaları o kadar artmıyorlar. Çok dikkat ediyorlar. Ben işte çalıştığım zamanlarda hala çalışıyorum. Burnum falan akardı böyle.
Ya da öksürürdüm falan, hani derdim onlara. Burnum akıyor, öksürüyorum falan. İşte gelme, evde kal falan muhabbetleri oluyor. Bu muhabbetler bir yandan güzel, insana değer veriyorlar, bunu anlıyorsun. Türkiye'de çünkü öyle bir durum yok, gerçekten yok. Çünkü Türkiye'de çok zor şartlar. Yani Türkiye'de onu 1000 kat kötüsünü yaşa, yine de diyemezsin yani öyle. Yine de gidersin bir şekilde işe. Dinlemezler, anlamazlar. Her neyse. Şuralara bir çekeceğim. Ondan sonra konuşmaya devam. Geri geldim. Az önce telefonla çekim yapıyorum ben. Çok sallanıyor galiba ama yapacak bir şeyim yok. Telefonum az önce soğuktan dolayı kapandı ve şarjım %100'dü. %10 falan gösterdi. Açamadım, onunla uğraştım. Böyle kötü bir anı oldu. Her neyse arkadaşlar. Burada iş olanaklarına bakacak olursak aslında bilgisayar üzerinde, IT üzerinde, bilişim üzerinde iş olanakları gerçekten de çok yüksek. Zaten ülke internetle dönüyor diyebilirim ben size. Hani bu korona olaylarından en az zarar olan ülkelerden birkaçı olabilir. Almanya ile beraber burası. Çünkü her şey internet üzerinden dönüyor. Hatta size şöyle ufak bir bilgi vereyim. Estonya bu oylamayı, bu başbakanlık işte bilmem ne oylamasını falan 2000'li yılların başında internet üzerine almış. İnternet üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şeyi, devletle alakalı her şeyi internet üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Yapamadıklarınız varsa da önceden, şu anda bu korona yüzünden her şeyi yapabiliyorsunuz yani. Ama her şeyi yani. Aklınıza gelebilecek, şimdi saymak istemiyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi bu korona üzerinden yapabiliyorsunuz. Korona üzerinden, internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada yaşamak gerçekten çok güzel. Yaşam kalite olarak baktığımızda Estonya gerçekten de çok güzel bir ülke. Ben kafamı dinlemeyi seven bir insanım. Hani yalnızlığı seven bir insanım. Hani yalnız kalsam hiç sormam ben, yanımda birisi olsun, bir şey olsun diye. O yüzden burası aslında tam bana göre bir ülke. Hani gelebileceğim en iyi ülkelerden bir tanesiymiş. Buraya gelme anım da birazcık farklı. Buradan Mehmet'e selamlar. Ben üniversitenin ilk veya ikinci sınıftayken bu Avrupa Gönüllülük Hizmetleri'ni araştırıyordum. Ama bir yandan da üniversitede okuyordum. Başak'a da selamlar. Belki Başak da izler bizi. Başak'a ben mesaj attım. Arkadaşıma mesaj attım. Üniversite 2'deyken mesaj attım. Ondan sonra o bana döndü. Konuştuk falan filan. Ben dedim okul dondurayım, ben gideyim. İşte o yok öyle olmaz falan oldu. Ben de tamam dedim. Ondan sonra aradan 1-2 yıl geçti. 1-2 yıl geçtikten sonra ben tekrardan Başak'a yazdım. Sonra Başak'ın da Mehmet diye bir arkadaşı varmış. Sonra Mehmet'le biz çok yakın arkadaş olduk. Dedi ki bana Estonya'ya gidecek arkadaş ama gitmek istemiyor. Vazgeçmiş sonradan. Bütün bu mülakatları falan geçiyor. Skype görüşmesine kadar geliyor. Skype görüşmesini bir şekilde yapıyor, hallediyor. Ondan sonra vazgeçiyor. Sonra Mehmet'le konuştuk, görüştük, araştık. Sen gidecek misin? Gideceğim. Tamam. İşte beni önerdi. Skype görüşmesi yaptık. Her şey olumlu geçti. Tamam oldu. Pat ondan sonra geldim. Gelişim de birazcık sıkıntılı oldu benim buraya aslında. Ben normalde 2020 Ocak'ta gelecektim ben buraya. Vize işlemlerimi hallettim. İşte uçak biletidir falan filan, onlarla uğraştım. Ondan sonra korona patladı. Bir ay ertelendi. Uçak seferleri iptal oldu. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu derken Ağustos'a kadar geldik. Ağustos'ta geldim ben buraya. Ağustos'un 10'unda geldim. Böyle ilk başta kötü olaylar oldu. Çünkü Türkiye'de kaldığım süre boyunca sadece bekliyorum. Ve hani uçak bileti arıyorum. İşte 2 hafta erteleniyor. 3 hafta erteleniyor. Daha detayları var aslında. Sonra ben iade ettim. Başka yerden aldım. Aktarmalı gittim. Viyana'ya gittim. Viyana'dan buraya geldim falan. Gerçekten de çok zor oldu. Şimdi diyeceksiniz siz de korona zamanını mı buldun? Başka zaman yok muydu? Bekleseydin falan filan. Haklısınız o konuda da. Birazcık ben kaşındım aslında ama bu şekilde oldu. Geldim sonunda. Burayı gerçekten de seviyorum ben. Şu anda benim yürüdüğüm yerde şöyle göstereyim. Her yer beyaz zaten. Şurada
Birkaç fabrika falan var. Boru fabrikası, kağıt fabrikası. Ya yürüdüğümden beri belki bir tane insan gördüm. 1 saat, 2 saat konuşacağım ben böyle. 15-20 dakika falan izleyeceksiniz siz. Hani arabalar tek tük geçiyor falan. Bu yüzden de işte böyle birazcık gelişim sıkıntılı oldu. Burayı gerçekten de seviyorum. Burayı, insanları bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Ciddi anlamda gerçekten güçlük çekiyorum anlamakta. İngilizce seviyemi soracak olursanız buraya geldiğimde çat pat İngilizce biliyordum. Hiç bilmiyordum diyemem. İşte oyunlardan olsun, dizi, film. Bir şekilde İngilizce biliyordum. Geldim buraya. Hani gerçekten de yaşayınca, zoraki kalınca bir şekilde öğreniyorsunuz arkadaşlar. Geldik gördük, gerçekten öyleymiş. Burada Estonların kendi dili var, Estonca diye. O dil ağacı bakımından birazcık yakın Türkçe'ye. Birazcık ama hatta ya birazcık dediğim onlarda da böyle ö, ü falan var. O harfler bakımından yakın. Yoksa konuşma şeyi falan filan hiç yakın değil mesela. Tere, kuydasulla hep, hesti falan bu hani şey demek. Nasılsın? İyiyim falan. Merhaba. Duyun diye söyledim. Ondan sonra da burada Rusça konuşan insan sayısı çok fazla. Aşırı fazla. Zaten Rusya bildiğiniz üzere Rusya sınır komşusu. Narva diye bir şehri var. Direkt orada border var, kapı var. Rus mahalleleri falan var burada. Çok komik. Yani bildiğiniz her şey Rusça oluyor. Marketinden tut, işte eczanesine kadar, hastanesine kadar her şey Rusça oluyor. Çok garip. Estonların Rusların arasında tip farkı olarak aslında o kadar fark etmiyor. Ama Estonlar daha sarı, daha açık mavi gözlü, bunu anlayabiliyorsun. Buradaki Ruslar birazcık ya sarışın mavi göz, erkeklerde ve kadınlarda görüyorsun ama genelde böyle biraz daha buğday tenli oluyorlar. Onu fark ettim ben burada. Ama yerli lokal Estonlar sarı mavi göz hiç sekmiyor. Bazen yeşil oluyor. Çoğu bir Rusça biliyor bu arada. Estonların çoğu Rusça biliyor. Çünkü lisede ve İlkokulda sanırım. Lisede olduğuna eminim ama ilkokulda alıyorlar mı onu bilmiyorum. Rusça dersi alıyorlar. Hepsi çatara patara konuşuyor zaten Rusça. Estonca da konuşuyorlar. İngilizce seviyeleri de aslında gayet iyi. Ama şimdi diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığın zaman o kadar da iyi değil aslında. Ama belli bir segmentte baktığın zaman hani normal üniversite okumuş değil de herhangi bir markete gittiğin zaman ya da büyük şehirlerde artıyor bu. Markete gittiğinde İngilizce konuşabilen bulabiliyorsun. Çalışan bulabiliyorsun. Ama mesela benim yaşadığım yerde İngilizce konuşan birkaç tane çalışan var. Onlara denk getirmeye çalışıyorum ama hepsi İngilizce bilmiyor. Öyle de bir olay var. 40 ve 45 yaş üzeri Rusça gayet iyi anlıyorlar. Estonca da anlıyorlar. Ve ben şuna da tanık oldum. Ruslar ve Estonlar birazcık onu hissediyorum ben. Birbirlerine karşı pek iyi davranmıyorlar. Estonlar bence Rusları sevmiyor. Bence diyorum. Ruslar da pek fazla Estonları sevmiyorlar. Çünkü burada benim Rus arkadaşım da oldu. Eston arkadaşım da oldu. Ve genelde şey diyorlar birbirlerine karşı. Rusça öğren sadece. Ya da diğeri de diyor ki Estonca öğren. Rusça öğrenme. Bu şekilde gördüğümüzde selam veriyoruz birbirimize. Yakın komşu oluyor zaten. İlla bir yerde denk geliyorsun, markette falan. Az kişi yaşıyor zaten. Şimdi ufak bir dere gibi bir yere geldim. Orayı çekeceğim. Ondan sonra devam. Arkadaşlar size burayı da göstermek istedim. Burası benim evimin yanındaki gölle karışık nehir gibi bir şey. Nehir. Göl değil aslında, nehir. Burası tamamen donmuş vaziyette şu anda normalde. Su seslerini duyabilirsiniz. Buradan aşağı akıyor normalde nehir. Ama su alttan gidiyor, üstü tamamıyla buz tutmuş durumda. Öyle arkadaşlar. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Size az da olsa kendimi tanıtmak istedim. Yaşadığım yeri tanıtmak istedim. Bir hatam olduysa ya da herhangi bir şey atladıysam kusuruma bakmayın. Dediğim gibi ilk videom. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Elimden gelenin en iyisi de bu şu anlık. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Umarım beni izlerken az da olsa bilgilenip biraz da eğlenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.